Herkese merhaba, uroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün testiküler yetersizlik, bundan bahsetmek istiyorum. Testiküler yetersizlik nedir? Testislerdeki Leydig ve Sertoli hücrelerinin yeteri kadar çalışmaması. Bu nedenle hastada hem erkek kısırlığı hem de testosteronun düşük kalması nedeniyle cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu ile ilgili şikayetlerin aynı anda gözlenmesi. Bu hastalarda şöyle bir ikilem var. Erkek kısırlığı nedeniyle verdiğimiz tedavi sırasında testosteron veremediğimiz için hastada cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunu devam ediyor. Eğer testosteron vermeye kalkarsak bu sefer sperm üretimi durduğu için hastada bu sefer infertilite ile ilgili tedavilerinden feragat etmesi gerekiyor. Bu hastalar erkek kısırlığı nedeniyle tüp bebek ya da üroloji merkezlerine gittiği zaman birçok tedavi uygulanıyor. Özellikle testiküler yetersizliği olan hastalarda erkek kısırlığı tedavisinin en zor olan hasta grubu olduğunu söylemek lazım. Bu konuyla ilgili peki bilimsel gelişmeler ne? 2025 yılı itibariyle yüz güldüren çalışmalar var mı? Bununla ilgili yayınlara baktığımız zaman öncelikle kök hücre tedavilerini görmekteyiz. Kök hücre tedavilerini hayvanlarda yapılan çalışmaları çok olumlu. Hayvanlarda varikosel modelleri ya da inmemiş testis modelleri oluşturarak testisler atrofiye yani küçültüldükten sonra, hasar gördükten sonra bu testislere kök hücre tedavileri uygulandığı zaman varikosel oluşturulan modellerde oldukça olumlu gelişmeler, sperm üretiminin olabileceğini olan gelişmeler gösterildi. İnmemiş testiste de gene kök hücre tedavisi sonrasında çok güzel gelişmeler gösterildi. Şimdi 2025 yılı itibariyle gene yeni bir yayında azospermisi olan, nanostriktif tıkanıklığı olan, testiküler yetersizliği olan 40 hastada kök hücre tedavisi yapıldıktan sonra otojenik kök hücre, bunu da biraz sonra ne demek olduğunu anlatacağım. Bu hastaların 40 hastanın 9 tanesinde sperm tespit edildi spermiyogramda. Bu da müthiş yüz güldürücü bir gelişme ve aynı zamanda FSH, LH gibi hipofizden salgılanan hormonlarda bir azalma. Çünkü testisler çalıştığı için artık hipofiz hormonları birazcık daha düşürüyor. Çok önemli bulgular tespit ettiler. 40 hastanın 9 tanesinin spermiyogramda sperm tespit edilmesi çok müthiş bir olay arkadaşlar. Burada ilerideki gelişmelere, olacak gelişmelere baktığımız zaman ne gibi durum var? Belki de ileride testosteron replasman tedavisinden önce eğer testiküler yetersizlik düşündüğümüz hastalarda belki de kök hücre tedavisi artık uygulamaya başlayacağız. Ya da azospermisi olan hastalarda kök hücre tedavisini birinci planda belki ileride uygulamaya başlayacağız. Bu çalışmalar arttıkça, bu veriler bizim elimize geçtikçe özellikle azospermisi olan ve nanoobstrüktif tipte olan hastalarda gerçekten hastalar çok çaresiz. Bu konuda yapılan tedavilerin baş oranı oldukça düşük. Hastaların birçoğu ümidini yitirmiş durumda. Ama kök hücre tedavisi basit. Hastanın şimdiye kadar harcadığı paraya göre çok daha düşük bir miktar vermesi gerekiyor ki bu hastalar çok ciddi bütçeler harcıyorlar bu tedavilerde. Ve yan etkisi, komplikasyonu oldukça düşük bir tedavi. Şöyle hasta grupları da var arkadaşlar. Hastanın testosteronu düşük. Daha önceden varikoseli meydana gelmiş. Varikosel nedeniyle tedavi olmamış. Testisi küçülmüş, atrofiye gitmiş hasta. Mesela varikosel ameliyatı yapıyorsunuz. Varikosel ameliyatından sonra yeteri kadar cevap alamazsanız hastaya kök hücre tedavisini önerebilirsiniz. Tabi bu tedaviler yapılmadan önce mutlaka hastaya iyice aydınlatmak, iyice bilgi vermek kök hücreyle ilgili. Hastanın onamını ve rızasını aldıktan sonra bu tedaviyi yapmak ve hastaya mutlaka şunu söylemek lazım. Biz size mucize önermiyoruz. Buradaki çalışmaların tedavi sonuçları belli. Böyle bir beklentiye girmeniz gerekiyor demek lazım. Ayrıca şunu da belirtmek lazım. Kök hücre protokol tedavileri şu anda netleşmiş. Tedavi rehberlerine tam olarak yerini almış tedaviler değil ama bir tedavinin tedavi rehberinde yerini alabilmesi belki 10 yıl, belki 20 yıl, belki 30 yılı bazen alabiliyor. Şu anda günümüzde birazcık daha hızlı ilerliyor tedavi rehberlerindeki protokol değişiklikleri ama ciddi çalışmalar olmadan tedavi rehberlerinde bu tedavilerin yerine gelmesi için belki de çok uzun zaman gerekiyor. Ama birçok hastanın ne yazık ki tedavi protokollerindeki değişikliklerin bekleme vakti olmayabiliyor. Erkek kısırlığında kök hücre tedavileriyle ilgili çalışmalar umarım daha çok devam eder. Umarım daha güzel sonuçlar alınır. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.